Ne? Benzinde indirim mi? Hadi canım, olmaz öyle şey. Oldu diyorsunuz. O zaman durum daha kötü. Yarın indirimin 2 katı zam gelir. Ya LPG? Benzinin yarısı. O zaman cebimizin dostu, kara gün yolcusu, efsane geri döndü diyoruz ve LPG'yi tekrar benzinin karşısında sahneye alıyoruz. Son çektiğim LPG artık yok videosunda aracın LPG ve benzin tüketmesi arasında fiyat farkının kalmadığını tespit etmiştik. Tabi o zamanlar LPG'nin fiyatı şehir içinde 8 TL, benzinin fiyatı ise 9.74 TL idi. Sanki yıllar öncesinden bahsediyor. 3 ay önceydi be o tarih. Yani benzin LPG'den yalnızca %18 pahalıydı. LPG benzine göre litre başına %20 daha fazla tükettiğinden benzin ile LPG kilometrede aynı fiyata denk geliyordu. Bu metni hazırlarken kaç kez zam geldi sayamadım. Nerede duracak demeye kalmadan bu sefer Brent petrolün varil fiyatı düşmeye başladı. Ardından da indirimler geldi. Ama bu çekimden sonra zam ya da indirim gelirse ki gelecek yüksek ihtimal ben verileri değiştirmeyeceğim. LPG'ye en uygun motor türlerinden olan 1.4 atmosferik motor olan aracım üzerinden yapacağım ölçümlerimi. Bu hesap aracın yaşına, bakım durumuna, silindir gücüne, kullanım yerinize, kullanım tarzınıza ve daha sayamadığım birçok parametreye bağlı olarak değiştiğinden dolayı kullanacağım veriler sabit olan fabrika verisi olacaktır. Fabrika verisine göre şehir içinde ortalama benzin tüketimim 7.2 litre olarak gözüküyor. Yani 7.2 litre benzin tüketen bir araç aynı yolu LPG ile giderse %20 daha fazla LPG tüketeceğinden 8,64 litre LPG tüketmiş olacaktır. Petrol Ofisi, BP ve Shell'in internet sayfalarından aldığım benzin fiyatları litre bazında 18,2 TL, LPG'nin ise 11,3 TL cepte. 100 kilometrede 7,2 litre benzin tüketmiştik ve benzinin litresi 18,2 TL ise 131 TL'lik benzin tüketmişiz demektir. Şimdi de LPG bazını değerlendirelim. 100 kilometrede 8,64 litre LPG tüketmiştik. Ve LPG'nin litresi 11,3 lira ise 97 liralık LPG tüketmişiz demektir. Aradaki fark 100 kilometrede 33 TL. Cepte. LPG benzinden %35 daha az yakıyor. Fena sayılmaz. Az dur yavrucuğum, az dur. Tabi bu veriler internet sayfalarından aldığımız verilerdir. Yani göreceğiniz maksimum fiyatlardır. En azından bu tarih itibariyle. Bu fiyatları da etrafta başka benzin istasyonu olmadığından dolayı ancak şehirler arası yollarda görürsünüz. Ama rekabet candır. Şehir içinde de işte bu var. Gördüğünüz gibi fiyatlar birden 1 lira düştü. Bunlar da oturduğum semtteki fiyatlar. Utanmasa maksimum fiyattan satacaklar. Yahu bir günde şaşırt be. Oturduğum bölgede her zamanki gibi daha pahalı olduğundan dolayı biz şehir merkezi fiyatını değerlendirelim. Hadi ortalama olarak 10,39 fiyatını baz alalım. Böyle bir durumda 90 liralık LPG kullanmışız demektir. Aradaki fark 41 lira. Yani LPG benzine göre %40 daha az yakıyor demektir. İşte bu da efsanenin geri dönüşü. Böyle bir durumda LPG'nin kar zarar durumunu tekrar düşünmekte fayda var. LPG yaptığımız hesaplarda %40 kadar daha ucuza geliyor. Ancak bu hesaba aracın ilk çalıştırıldığındaki benzinle gittiği kilometre, LPG bakımları ve LPG'den kaynaklı sorunlar dahil değildir. Bunları da eklediğimizde maliyet biraz daha artacaktır. Ancak fiyat oranının korunduğunu düşünürsek uzun vadede LPG'nin daha karlı olduğunu söyleyebilirim. Aracınızda LPG yok ama taktırmak istiyorsunuz ancak bir türlü karar veremiyorsunuz. Taktırsam akı karasını geçer mi diyor, hep bir soru işareti var. Hadi sorularınıza cevap bulalım. Tabii bu hesap aracına ve kullanan kişiye göre değişkenlik gösterecektir. Ama ben olabilecek en iyimser tabloyla karşılaştırma yaptım. Yani sizin hesaplarınızda ya bu civarda ya da daha fazla çıkacaktır. Benim aracımda aracıma en uygun Atiker Grant'ın LPG kiti takılı. Bu kitin güncel fiyatı ise 6.000 lira. O kadar oldu mu be? Aracınızın modeline göre bu fiyat 15.000 lirada bulabilir tabii ki. Hatta İtalyan kit modellerinde bu fiyat çok daha fazla olacaktır. Biz yine de en uygun olan 6.000 liralık kiti baz alalım. Bu kitin kendi fiyatını amorti etmek için yapmamız gereken kilometre, oturduğunuz yerde uygun fiyata LPG satan bir istasyon yoksa benim gibi LPG'yi 10,9'dan alacaksınız. O zaman 16.000 kilometrede
Kit kendisini amorti edecektir. Ama biliyorum ki farklı illerde bu fiyatlardan daha pahalıya da satılabiliyor. Bu yüzden LPG'yi maksimum fiyat olan 11,3 TL'den aldığımızı varsayarsak 18.000 kilometrede kendisini amorti edecektir. Eviniz merkezde ve evinizin yakınlarında daha uyguna bir LPG istasyonu var. Ve LPG'yi 10,40'tan satın alıyorsunuz. İşte o zaman da 14.500 kilometrede LPG kendisini amorti edecektir. Normal bir araç için yaklaşık bir yılda bu kilometreler yapılabilir demek isterdim. Evet öyleydi ama önceden. Kendimden düşünürsem ben bir yılda bu kilometreyi yapıyordum. Ama yakıt fiyatları böyle olunca artık 2 yıl gibi bir sürede anca yapabilirim. Siz de kendi hesabınızı kendinize göre yaparak karar verebilirsiniz. Tabi 7 gün boyunca gelen ard arda zamlar, ardından gelen 3 günlük indirimler, inşallah indirimler sürekli böyle devam eder, bu fiyatları ve oranları sürekli değiştiriyor. Nereye kadar gidecek bu? Petrolün varil fiyatında Rusya-Ukrayna savaşı çok etkili. En yakın zamanda savaş biter inşallah. Savaşın galibi yoktur. Gördüğünüz gibi tüm dünyada, hatta tarafsız kalmamıza ve barış için o kadar çabalamamıza rağmen ülkemizde bile olumsuz etkilerini ciddi bir şekilde hissetmekteyiz. Tarih itibariyle petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesinde. Maaşımızı dolarla almasak da akaryakıtı dolarla alıyoruz. Doların fiyatı da malum. Yani petrolün varil fiyatı artarsa akaryakıt fiyatı artar. Dolar artarsa akaryakıt fiyatı yine artar. İkisi birden artarsa akaryakıt fiyatı duble artar. Varil tepeden düşünce fiyatlar da düşer mi? Düşer de aynı oranda düşer mi orasını bilmiyorum. Zira Aralık'ta dolar 18'lere kadar tırmandığında aynı oranda yakıt fiyatları da artmıştı. Ama 18'den 14'e çakıldığında herhangi bir indirim gelmediği gibi üstüne üstlük yılbaşında bir de zam geldi, iyi mi? İnsanlar arabasına binmeye korkar oldu. Yakıt fiyatlarından dolayı aracını satanların sayısı arttı maalesef. Yakıt fiyatlarının göklere erişmesinden dolayı Ankara'da dolmuş ve otobüsçüler zarar ediyoruz diye kontak kapattı. Daha ne olsun? Benim aracım yok ki. Aracı olanlar düşünsün. Bana ne? Diye düşünmeyin. Marul pazarda 10 lira olduysa bu artışta çiftçinin kullandığı traktörden nakliyesine kadar kullanılan yakıtın da ciddi etkisi vardır. Yani sözün özü yakıta gelen zam bize enflasyon olarak geri döner. Rusya-Ukrayna savaşı bittiğinde Brent petrol fiyatı düşecektir. Ancak biz rahata kavuşur muyuz bilemem. Bir an önce savaş biter inşallah diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.